Siz şu anda 9-10 aydır Kore'desiniz. Kore'de hayat nasıl? Türklerin en çok merak ettiği şeylerden başlayacağım. Kore'ye ne verirsen onu alırsın. Hyundai zaten yerli malı, yurdun malı. Herkes onu kullanmalı. Yani bir maaşınızda su faturası vermiyorsunuz. Su faturası gelmiyor. İnternette de genelde daire kirasının içinde oluyor. Yemek maliyetleri nasıl Evet, burada? gıda... Irkçılık olarak herhangi bir şey oldu mu? Ben mesela? ırkçılık bir sene içerisinde bir fabrikada çalışıyoruz biz. Bir arabanın parçalarını yapıyoruz. Ben mesela kıç kısmını yapıyorum. Böyle konuşunca insanın bir gelip yerleşisi geliyor. Herkese yeni bir bölümden... Merhabalar. Gözlerimiz çift görüyor bugün. Çift mi tek mi? Hadi. Aldım, teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, yeni bir bölüme tekrardan Hoş geldik. Değil mi? hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkürler, hoş bulduk. Bugün konuklarımız, tanıtmak ister misiniz Ben kanka? başlayayım. Ben Ali Mert. Kore'de yaşıyorum arkadaşlarla. Kore'de zaten biraz heyecan yaptım. İlk beraber Kore'deyiz bir senedir. Ali ile Vesile de bizim arkadaşımız Kore'ye geldiler. Bir görüşelim dedik böyle. Bizim şehrimize gelmişler. Malezya'da geziyorlardı. Biz de geziyorduk. Sokak müziği vasıtasıyla tanıştık. Caddede şans eseri. İyi ki de tanıştık yani. Sonra bir sene sonra nasip Kore'ye oldu. Aslında benim de söyleyeceğim şeyleri söyledi. Söylediğim şey. Aynen. Heyecan başladı. Heyecan var. Biraz heyecan var aynen. Misafirimiz oldular bugün. Busan'da yaşıyorum. Ya bildiğimiz kadarıyla gezdik dolaştık. Tekrar buluşuruz. Yani bugün burada oldukları için ben de çok mutluyum. Uzun zaman sonra bir de hani hem arkadaşlarımı gördüm hem de yakın hissettiğim insanlar şu an yanımızda, mutluyuz. Ne kadar süredir Kore'desiniz kanka? Geçen sene Aralık'tan beri bir 8 ya da 9 ay oldu. Aynen 8 ay oldu. 9 aydır Kore'desiniz. Abi bana çok uzun geliyor. Ben şu anda... Biz tanıştık. Birkaç gün sonra direkt Kore'ye geldiler onlar. Aynen. Ya, o kadar, birkaç gün mü? Ufaktan ben şeyi sorayım. Evet. Siz ilk çıktığınızda sen bileklik satmaya çalıştın değil mi? Çalıştık bileklik satmaya. Bir gün 2 gün oldu. Çok bir şey kazanamadık. Bizim de hep böyle yani nasıl konuştuğumuz birkaç kişi oldu yola çıkmadan. Ya onlar bir anlattı işte, dedi ki ama sonradan öğrendik ki biz onlar böyle 9-10 saat falan bir açmışlar, standa durmuşlar. Biz de onu yapmak istemedik. Bir 2 gün durduk. Sonra biz de dedik ki zaten Kore'ye gideceğiz. Çok da şey yapmadık ya. Sizin gibi işte böyle hani müzik gibisinden yapmadık abi. Ben aylardır bu anı bekliyordum. Ben buradan da bir çağrı yapayım gezen arkadaşlara. Arkadaşlar bence biraz kendinizi geliştirin. Yani hepiniz bileklik satarak gezmeye çalışıyorsunuz. Anlıyorum hani Türkiye'den uzun bir uçuş yapmak, başka bir ülkeye gitmek zor. Hani belki az para kazanıyor insanlar, bütçe yapamıyor ama bence daha farklı şekilde de hani gezebilirsiniz. Herkes bileklik satıyor. Bir de artık Asya'da bileklik satma diye bir şey kalmadı, bilginiz Asya olsun. değil, dünya genelinde bence satış olayı zorlaştı kanka. Evet, bence de Biz- kanka. Polis. Aynen, yani polis korkutuyor. Bir de hani bileklik dediğin anda zaten direkt satışa girdiği için direkt illegale düşüyorsun. Evet. Yani mesela biz müzik yaparak geziyoruz. Baktığında o da bazı ülkelerde, ki çoğu ülkede izin verilmiyor müzik yapmaya da. Evet. Ama polis müziği hoş karşılıyor. Diyor ki yani tamam müzik yapıyorsun ama yapma, yasak diyor, kaldırıyor. Ama bileklik satarken yakaladı mı bu biraz daha farklı yerlere gidebiliyor. Bir de lafını bölüyorum, özür dilerim. Müzik bilekliğe göre daha masum bir yetenek kalıyor. Evet, onu ya böyle diyecektim hani ben de. Bir şey satmıyorsun, el emeği bir şey değil, yetenek. Evet. Ama gerçekten bilekliğe zabıta polis. Hani bir de yakalanırlar, malınız elinizden alınıyor. O çok kötü ya. Konsolosluk hiçbir şey yapmaz, bak buradan size söylüyorum. Konsolosluk ilgilenmez. Yaşandı mı? Ya yaşanmadı da gördüm ben. Malınızı alır zabıta, ceza hadi kesmez ya da keser, rezil rüsva olursunuz. Bilekliği de denedik. Bilekliği de denedik. En başta zaten bileklikle başlamıştık. Sonrasında bazı ülkelerde hiç satmıyor. Öyle olunca Ama bıraktık müzik her onu. yerde az çok iş yapıyor mesela. Ya o kişiden kişiye Aynen. değişir de bizim için müzik daha iyiydi. O yoldan devam ettik. Farklı opsiyonlar denedik. Fotoğraf satmayı da denedik. O da güzel oluyor ama bizlik Yoruyor. olmadığını anladık. Aynen yoruyor. Instax'larla fotoğraf sattık kanka bir ara Malezya'da. Onu da denedik. Direkt bilekliğe sabit kalmayıp farklı opsiyonlarda denedik. Bir şekilde değirmen döndü ama zordu bizim için. Şimdi Evet. gezi serüvenimiz Sor ve gelsin tavsiyemiz ya. bittiğine göre Kore'ye dönüyoruz. Aynen. Siz şu anda 9-10 aydır Kore'desiniz kanka. Evet. Kore'de hayat nasıl? Çalışma, şu an aynı zamanda da çalışıyorsunuz burada Aynen. 9-10 aydır. Aynen. Çalışma hayatı nasıl? İnsanların size bakışı nasıl? Böyle ufak ufak oralara değineyim istiyorum. Olur. İlk olarak yaşamdan başlayalım. Sizin yaşam hayatınız nasıl burada? Ben Hayat Kore'de- standardı, kalitesi nasıl? Hemen cevaplayayım kankacığım. Ben Kore'de yaşamaktan memnunum. Kore güzel, alım gücü var.
Türklerin en çok merak ettiği şeylerden başlayacağım. Alım gücü var kazandığım paraya göre. Kiralar da ucuz. Kiralar ucuz, 1+1, genelde insanlar 1+1, aile kurma düzeni olmadığı için, insanlar aile kurmadığı için genelde ya 1+0 stüdyo mantığında ya da 1+1 evler çok var Kore'de ve gerçekten ucuz. Türk lirasıyla da 7.000 TL stüdyo daire. 1+1'de tutarsan 9.000 liraya kadar çıkıyor. Bazen onun depozitosu yüksek oluyor. 25.000 TL bir depozito veriyorsun ama verilmeyecek bir rakam değil maaşına göre. Dediğim gibi ben Kore'de yaşamaktan memnunum. İkiz kardeşim de yüksek ihtimalle aynısını söyleyecek değil mi kanka? Ben şahsen 50-50 söyleyeceğim arkadaşlar. Ya bunun çeşitli sebepleri var. İnsani olarak hiçbir ihtiyacınızda kimseye muhtaç olmazsınız çalıştığınız zaman. Bir de Kore'de ben şöyle bir paradoks keşfettim. Kore'ye ne verirsen onu alırsın. Kötü enerji, iyi enerji. Kore'de gerçekten işten kaytarmazsan, işini düzgün yaparsan karşılığını alırsın. Hem makam mertebe olarak hem de maaş olarak. Peki bu hak çok mu zor? Yani emek olarak soruyorum. Zor kanka, aşırı emek Kanka var. zor. İşe giriş, çıkış saatlerine bile dikkat edeceksin. Molan 1 dakika bile geçmeyecek. Bunlara gerçekten takıyorlar. Koreli pancan diyoruz ya da sacan tırnak içinde. Biri şef demek, biri patron demek. Bunlara gerçekten takarlar. Ama onların gözünde de yükselme şeylerinde bu ufak tefek diyorlar. 1 dakika işte molan biter, erken girersin ya da erken işi terk etmezsin gibi şeyler. Dediğim gibi çalıştığın sürece kimseye muhtaç olmazsın. Birçok şeyde erişebilirsin. İşte araba almakmış, telefon almakmış. Genelde Türklerin çok merak ettiği şeyler abi. İmkansız değil. Çok basit şeyler. Bir aylık maaşınla çok rahat Araba alırsın, dediklerini alabiliyorsunuz. Araba alırsın. Hyundai zaten yerli malı, yurdun malı. Herkes onu kullanmalı Kore'de. Kia Hyundai. Yani bir maaşınızda Hyundai'nin gerçekten 2014-15 model bir arabasını alırsınız. Ben şu an istesem alırım, ehliyetim yok. Şeye baktım. Araba bu arada gerçekten şaka gibi bir rakam ya. iPhone'dan daha ucuz araba yani. Ya kanka şöyle söyleyeyim. İkinci el uygulaması var burada mesela. Karot ismi. Böyle havuç logolu Google Play'de falan. Ben geçen girdim bir sahibinden.com'a, bir araba var burada. Ha, Kia Morning. Burada Kia Morning diye bir araba var. Türkiye'de Kia Picanto diye. Türkiye'de 280 bin lira, burada 25 bin TL'ye falan geliyor. Kanka, Kore vallahi. cennet. Kore cennet bu konuda. Bu arada Vay ya. Kore'deki bir aylık kazandığın maaşla son çıkan telefon alabiliyorsun. Üstüne de paran kalıyor. Aynen öyle. 1,5 iPhone olabiliyorsun. Ortalama bir fabrikada 1,5 çalışan iPhone. işçi. Maliyetleri Aynen. çıkınca netle mi yoksa brütle mi? 17 Yani Direkt kirayı yatınca. yemeğe çıkınca mı? Yok, vergi kesilip maaş. direkt bankaya yatan paradan 1,5 iPhone olabiliyorum ortalama olarak. Ya şöyle örnek vereyim. Bilmem. iPhone ne kadar? 256 GB bir iPhone 16 alayım diyorsan hadi şimdi mesela iPhone 17 çıktı. En aşağı Almadın yukarı son ya, model aynen. diyelim. 800-900 ona kadar düştü iPhone 16'da. Bak bir iPhone alabiliyorsun, evinin kirasını veriyorsun. Kore'de bu arada su faturası vermiyorsunuz, su faturası gelmiyor. İnternette de genelde daire kirasının içinde oluyor. Sadece Yüzü elektrik ve nasıl doğalgaz. gülüyor var ya, vatan gülüşü Süper. oldu işte. Süper. Bir de ikiye bölüyor bunlar. Gideriz aynen. Gelen para ikiye bölüyoruz. Kira ikiye bölünüyor. Su faturası zaten vermiyoruz. O yönden Su, de iyi. elektrik, internet hiçbiri yok. Hepsi bedava. Elektrikle doğalgaz var kanka sadece. İnternet ben taşındığımdan beri vermedim. Suya da para vermedim. Yok, Tertemiz. gelmiyor eve yani. Eve fatura kesmiyorlar. Gelmiyor. Gelmiyor. Hatta ben emlakçıyı aradım mesela. Emlakçıya dedim ki suyun ücretsiz olduğunu ben Kore'de biliyordum. Gerçekten su faturası gelmiyor. Ben dedim ki internet LG'den geldiler. Burada bu arada LG var operatör olarak. Kore markası olduğu LG için. aynen yerli mal o da. LG'den geldi adam, arabayı park etti, hani izliyorum, çıktı modemi bağladı, bir işçilik var. Türkiye'de olsa para isterler. Yani 8 aydır internete para falan vermiyoruz. Fatura gelmiyor. Kiradan mı düşüyorlar bunu? Yani Onu kira inan ev sahibi mi şurayı ödüyor? Kanka öyle bir şey de yok ya. Kirayı biz Sormadık ham da. kira parasını atıyoruz. Kanka hiç yok devlet yani. bağışlıyor mu o zaman? Yok. Yok. Evde 3 won televizyona para ödüyoruz. Aynen. Onu da ödemiyorum 8 3 aydır. won dediğiyle Toplayıp para yaklaşık $2,5 falan yapıyor. Aynen. Şuna da ben mesela değinmek istiyorum. Sizin de haberiniz olsun. Mesela bazen Kore'de emlakçı veya ev sahibi şöyle yapıyor. Diyor ki faturayı işte ben ödemeyi beceriyorum. Kore'de biraz fatura ödemek de biraz külfet. Tam küsuratlı parayı banka hesabına göndereceksin falan. Bazen insanlar bununla uğraşmak istemiyorlar. Ev sahibine gönderiyorlar. Ev sahibi fazla fiyat çekip paranı almaya çalışabiliyor. Kendiniz ödeyin, bildiğiniz rakamı ödeyin. Oradan da kendi sakalına bakıyorlar Kendi o zaman. sakalına bakıyor ama normalde diyorum ya, mesela Türklerle konuşuyorum, bana diyor ki 100 won elektrik faturası geldi. 100 bin won, biz sıfırlara Çok atıyoruz pahalı Kore'de. kanka, 100 bin. Çok pahalı. Benim 3 aylık elektrik faturam. Neden? Kendisi ödemediği için. Başkasını ödetiyor. Ev sahibi aradaki 70'i 80'i cebe atıyor. Arkadaşlar 30 won'u geçmez elektrik. Doğalgazda 50-60'ı geçmez. Şimdi Ali ile Arif'in dediğine 3-0 ekleyerek bakın. Çünkü onlar burada oturduğu için
Burada öyle bir kültür Evet. var. 3-0 atıyorlar, o şekilde konuşuyorlar. Aynen. 1000 diyorsak o aslında 1 milyon Kore wonu. 100 diyorsam 100 bin Kore wonu oluyor. Ben sıfırı çok sevmiyorum böyle bol sıfırlı konuşmayı. Kanka zaten Euro, sıfır- dolar mantığında sıfır konuşuyorum. çoğaldıkça para birimini çeviremiyorsun dolara, TL'ye. Direkt kafan Mantıksız. karışıyor. Aynen. Evet. Evi konuştuk şu an az çok. Yemek maliyetleri nasıl Evet. burada? Gıdada biraz ya yine çok fazla değil. Her şeyden önce şunu Ekran sormak kapanmasın. istiyorum. Evet, sor Sebze, meyve tüketiminiz nasıl? Çünkü burada biz kanka bir aydır falan buradayız. Yiyemiyoruz abi. Şu an mandalina biraz ucuz geliyor. 5000 won. O da 3 dolar falan yapıyor. O da Jeju Adası'ndan geliyor Orada yerli. mandalina yani. buranın yerli mandalinası var. Bir tek o ucuz. Aynen. Onun dışında her şey ateş pahası. Elma lüks. Türkiye'de elmanın yüzüne bakmıyordum. Ucuz her an bulabiliyorum. Annem hani pazardan alıyor kafası. Kanka burada şöyle söyleyeyim. Muz 2 birim, elma 10 birim. Elma yemiyorum yani. Elmayı özledim ya. Otostopta bize elma verdiler. Abi böyle Kanka bir elma lezzet veriyorsa yok. sana değer veriyor. Jest gerçekten. Seviyor yani. Domateste de öyle mesela. Biz yılbaşıydı bir kere benim patronum markete götürdü. Türk domates aldı, bu şey lüks anlamına geliyor. Onu anlatayım kısaca. Biz markete girdik. Kadın işte dedi ki ilk başta şey dedi. Ne almak istersin, işte alkol alayım mı falan yaptı. Ben dedim alkol kullanmıyorum. Hani alma dedim. Ne yersin, ne içersin falan yaptı. Aldı domates sattı. Abi düşünsene, alkol hani Türkiye ile kıyaslıyorsun. Alkol nerede, domates nerede, anlıyor musun? Aynen öyle. Aldı domates koydu. Şu an Türkiye'de birine dese sen salak mısın der hani alkol tüketen biri. Ama fiyat farkı öyle şu an cidden. Burada olmadığın için böyle söylüyorsun kardeşim. Burada olsan öyle demezsin. Anlayabiliyorum kanka ya. Şey ucuz mesela böyle işte ne bileyim çarkıfelek meyvesidir, mangodur. Onlar Vietnam'dan, sana bir Tayland'dan meyve geldiği için. göstereceğim. Kore Şöyle kavunu. göstereyim size de. Direkt adı bu. Kanka, Ben mükemmel. yedim, küçük kavun gibi, karpuz desen de değil. Yani böyle kavun tadı yok ama kelekin sarı hali daha geç. Keleği biliyor musunuz? Anladım, Kelek anladım. var. Meyveye göre sebze ucuzdur. Sebzenin her türlü alıp yemek yaparsınız, yersiniz ama meyve Tut ithal midir yaprağı artık? gibi bir yaprak var kanka. O ne? O da nasıl biliyor musun? Hiç Yemekhanede görmedim. çıkıyor bizim benim çalıştığım yerde yemekhanede veriyorlar. Kanka o yaprak böyle sanki üzüm yaprağı, dut yaprağı gibi bir şey. Vesile tadını diyorum. Tadını tut Onu yaprağına kırmızı benzetti. salçalı bir şeyde salamurada yemekhanede veriyor. O aşırı tatlı. Ben bir kere denedim. Tatlı mı? Çıkardım. Evet kanka. Allah Allah. Kırmızı sanıyorsun He, ki belki o acı ekşi bir şey yiyeceğim. Sosuyla karıştırınca Sosu diyorum. tatlı şekerli. Biz- Burada kanka biz turşularda bile yalnız yedim. şeker var yani. Sosları çok garip kanka. Hem şeker Evet. kullanıyorlar hem acı kullanıyorlar. Turşuda şekerli turşu. Damak Türkiye'deki gibi lezzetleri yok. çok değişik. O ki kimçileri Vesile kanka. seviyor mesela. Ben hiç sevemedim. Ben seviyorum, bu sevmiyor kimçiyi. Şimdi Gömeceğim birazdan. ufak ufak gidiyoruz. İnsanların size karşı yaklaşımı nasıl? Şu an Kore'de çok fazla bir yurt dışından gelen iş gücü var. Ama tabii ki ülkeler çok değişiyor. Türkmenistan'dan var benim duyduğum, Özbekistan Var. var. Hindistan var. Pakistan var mı? Var. Pakistan, Tayland, Türkiye'de Vietnam, bunların içine Türkiye. dahil olabilir diye düşünüyorum. Türklerden de çok çalışan var. Son zamanlarda çok Türk aynen son zamanlarda çok Türk karşımıza çıkıyor. Türklerde de gruplaşmada şöyle diyeceğim. Genelde fabrikaların olduğu kasabalarda, ilçelerde Türkler çok gidiyor. İşte tersane gibi yerlerde Türkler çalışıyor. Paket kurye çok var Türk. Özellikle Seul çevresinde. Aynen. Gerçekten öyle. Ya kimle konuşsak o diyor ki yok benim abim şurada paket kurye, yok benim kuzenim Kuryecilik şurada. zevkli bir meslek ama bence ya. Kuryelik mi? Zor mu peki Kore'de? Bence zor değil kanka ya. Aynen. Ama o kadar Türk de yapıyorsa vardır bir bildikleri diyebiliriz yani şu anda. Bizim Türkler garip bir şekilde her şeyin üstesinden geliyor yani. Dil bilmiyorlar çoğu ama bir şekilde günün sonunda millet parasını kazanıyor, evine ekmek götürüyor çok. Bizim Türklerin Yok. bu pratik zekalılığından kaynaklı biraz. Diğer ülkelere göre algımız daha açık olduğunu düşünüyorum ben. Buna da değineceğim kanka. Korelilerde pratik zeka sıfır kanka. Taylandlılarda, Vietnamlılarda sıfır. Niye diyeceksin? Ben şimdi fabrikada çalışıyorum. Videonun sonunda oralara da değineceğiz. Spoiler vermeyeyim önden. Ben çalışıyorum, izliyorum benim şeflerimi. Çok basit bir şey hakkında 4-5 tane şef birleşmiş 1 saat onun hakkında konuşuyorlar. Ben uzaktan 5 dakika Ay evet düşünerek ya, diyorum ki bunu niye böyle yapmıyorsun? Gidip de söylediğin zaman sana sormadım ki ayağına getiriyor hani böyle şey cevap Patronluk vermeyip. taslıyor aslında. Aynen. Ya nasıl örnek vereyim? Şu tabela arkada şimdi kamera görmüyor ama şunu dikeceksin oraya kanka yarım saat düşünüyor. Diyor ki nasıl dikelim, nasıl yapalım? Halbuki sokacaksın yani kuma ne diyeyim. Ben cinnet geçiriyorum bazen bu kadar basit bir şey için bu kadar düşünmeyin değil mi kanka? Gerçekten bunu seninle de konuştuk. Biz Var olsak yani. her işin içinden çıkarız. Yanımıza başka birini bile çağırmayız. Tek başına alırsın, Yaparsın. o direği dikersin, işini falan yaparsın. Bunlarda öyle bir şey yok. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Mesuliyet İnternette... mi almak istemiyorlar bilmiyorum ama. Yo benim diyeceğim çok farklı bir şey. İnternette hatta görmüştüm.
İngiliz bir adam araştırma yapıyor. Araştırmacı bu adam. Koreliler gerçekten hani pratik zekaları hiç yok. Biraz da üşengeçler. Sırf Hyundai markasının çıkardığı arabalar da tamir edilmesi kolay, bakımı kolay arabalar. Hani toplumu biliyorlar, topluma ona göre araba çıkarmışlar. Hani Hyundai arabaları, Kia arabaları gerçekten öyle. Hani diyorlar ya yağını suyunu koy, dünyanın sonuna kadar gidersin. Çünkü toplum öyle. Pratik zekaları sıfır, üşengeçtirler. Ya bir araba kullanmayı bile beceremezler. Ben Kore halkını gömmek istemiyorum ama bir araba kullanır, tümsekle arabayı zıplatır. Otobüsçüler bizi bitirdi kanka ya. Böyle bir Evet. rezalet araba sürüşü yok ya. Evet. Abi bir de burada Midem bulanmaz ama burada bulandı. burada Evet. şey oluyor hani Evet. otobüse bindiğin anda minimum 1 saat. Nereye gidersen git minimum 40 dakika hatta. Evet. 1 saat değil 40 dakika. Evet. Ve 40 dakikada var ya başını ağrıyor, telefona bakıyorsan, etrafa bakıyorsan miden bulanıyor. Dur kalk dur kalk. Frene basıyor millet öne gidiyor böyle koltukta Aynen. falan. Evet. Çok değişikler ya. Evet. Ben bir de Kore'de şuna dikkat ettim. Bunu da size söyleyeyim. Bunlar hani ben hep diyorum ya yerli malı, yurdun malı herkes onu kullanmalı. Abi telefon Samsung. Aynen. Apple'ın yüzüne bakmazlar. Evet, Aşırı yerli ve milli. Araba olur sağına dön Kia, soluna dön Hyundai. Hiç böyle Ford göremezsin. Chevrolet 10 arabadan Çok biridir, nadir yabancıdır. yani. Aynen. Ondan sonra bakıyorsun saatten tut giyime kuşama kadar hep böyle genelde yerli takılırlar. Şunun bilincindeler. Ben yerli malı alırsam dışarıya satış olur. İçeride de fiyatlar ucuzlar. Herkes maaşını düzgün alır. Hani Güzel mantık aynen bence. o paranın halka geleceğini biliyor. Bu Burada insanlar devlet gerçekten. onun da çizgisini çizmiş. Şu kalitenin altındaysa zaten sattırmıyor. Evet. Tabii. Bunun da çok etkisi var. Ben bitireyim Ali'ye vereceğim mikrofonu. Onlar işte Koreliler bunu becerebiliyor. Starbucks'la rekabet edecekse mesela kahvecinin ismi neydi? Ne kahveciydi sarı logolu? Bildim. Kompost kafe. Konfos Coffee mesela. Kore'de yerli ve milli Kopi bir derler marka. zaten kahveye, kofiye. Her neyse Starbucks'a kahve 5 ise Konfos satar 3,5'a 4'e ama gerçekten aynı kalitede yapar. Sen onu tercih edersin. Ufak bir ara verdik. Biz kendi aramızda bir dedikodu yaptık. kritik şöyle. Şimdi şeyi soruyorduk en son. Türk olarak zorluk çekiyor musunuz? Irkçılık olarak herhangi bir şey oldu mu Ben mesela? ırkçılık bir sene içerisinde hiç görmedim. Yok yaşamadım bir Koreli'den. Görmedim. Dil konusunda bazen anlaşamıyoruz. Mesela immigration'a gidiyorsun herhangi bir şey için. Immigration gibi bir yerde dil bilmiyorlar İngilizce. Korece bilmeni bekliyor. Ben bir senede Korece öğrenemedim. Zor, alfabe farklı. Yok gerçekten immigration'daki bir adam nasıl bilmiyor İngilizce? Korece herkes bilmek zorunda Çok değil. garip ya. Mesela ben Zor. Kore dediğimde kafamda herkes İngilizce konuşabiliyor çatır çatır diye hayal ediyorum. Ama asla öyle bir şey yok. Japonya gelişmiş bir ülke mesela. Japonya'da da yok. Yok. Çin gelişmiş, Çin'de de yok. Yok abi. Ama Abi şunu çok fark garip ettim bir durum ben. ya. Birinin evine gitmiştik mesela orada çocuk kitaplarını inceledim. Kitabın bir sayfası Korece, bir sayfası İngilizce. Ya bu dediği çocuk da Ve neredeyse 25-30 bütün yaşında. kitapları öyleydi. Şu an Çocuk dedi 30. Aynen. hayır o değil. Onu demiyor musun sen? Onu demiyorum. He, diğerini diyorsun. Tamam, Küçük tamam. çocuk. İlkokul çağında bir Yani çocuk. şu an bence yeni bayağı nesilde iyi belki sağlam vardır. yetiştiriyorlar bence. Bir şey söyleyeyim mi? Bence bir işe yaramayacak kanka. Yok bilmiyorlar ya. Bir de halbuki garip bir şekilde Koreliler eğitim o kadar para harcıyor ki. Dershaneler. Ben geçen YouTube'da bir videoya denk geldim. Çocuk okuldan çıkıyor. İlkokul, ortaokul, lise fark etmiyor. Kanka çocuk sabahın 7.30'unda okula gidiyor. Öğleden sonraya kadar 2-3'e kadar galiba okulda duruyor lisede. 3'te okuldan çıkıyorsun. 4-5 gibi dershaneye gidiyor. Dershaneden akşam çıkıyor 11'de. Sonra 11'de eve gidip ödev yapıyor. Sabah 7.30'da sen ne ara duş alacaksın, ne ara yemek yiyeceksin, ne ara annene babana selam verip muhabbet edeceksin. Ne için? Robotlar ya. Direkt robot. Çok aşırı robotlar. NPC diyoruz ya gerçekten aşırı NPC'ler. Kore'de siz de görürsünüz belki. Bugün ben mesela burada yaşadığım için çok gördüm. Kahveciye, hamburgerciye girerken mesela annesiyle 10-13 yaşlar arasında çocuklara bakın. Robot. Hani ya dersin ki çok ders çalışmaktan ya da dersin ki LoL oynamaktan. Çocuk böyle robot gibi kollar yanda, hazır olda falan yürüyorlar. Orta yaş çocuklar gerçekten bu çok kötü bir şey. Burada da şey var ya çocukları aileler o dediğim muhabbet robotikleşiyorlar bir yerden sonra. Belki de o yüzden dolayı bu kadar fabrikada hiçbir şey yapamıyorlar mesela. Çünkü o geçmişi öyle adama zaten o öğretilmiş. Okula git ne bileyim piyano çalıyorsan piyano çal. Karateye gidiyorsan karatene git. Sonra işe gir. Evet. Adam bunları görmüş sadece. O yüzden dolayı bir yerde otomatikman sabit hayat devam ediyor belki de. Ben mesela şöyle bir şey de söyleyeceğim. Ali çok güzel bir soru sordu. Hani dedi Türkler Kore'de nasıl ırkçılık falan hani zorlandığınız konular. Ben ikizimin dediğinin nazaran bence Kore'de ufak da olsa bir ırkçılık var. Adam seçme var bence. Bence böyle çok resmi ortamlarda beyaz tenliysen, İngilizsen, Amerikalıysan, Fransızsan birçok konu sana esnek gelebiliyor. Mesela ben isim vermeyeceğim. Bir devlet kurumuna gittim, işim vardı.
3-4 tane İngiliz bildiğin salonun ortasında kahkahalar, gülmeler. Bir Allah'ın kulu gelip hiçbir şey demedi. Ama eminim ki 3-4 tane Türk olsaydık ya da 3-4 tane farklı bir milletten, ten rengi biraz daha esmer kişi olsaydık yani dışarı çıkarırlardı. Gelişmiş bir ülkenin vatandaşıysan, öyle bir vibe'ın varsa bunlar çekiniyorlar. Hiç yanına da gelmiyorlar ya da hiçbir şey demiyorlar. Burada çalışan arkadaşınız varsa o da belki size bahseder. Ya Hindistanlıysan, Pakistanlıysan ya da bir siyahi ırka mensupsan, ten rengine mensupsan, nasıl söylenir bilmiyorum ama Korelilerin bakışı da sana karşı çok değişiyor. Seni kale almaz. Doğru bir şey bilirsin, adamı uyarmaya gidersin. Bunu böyle yapmayacaktık, böyle yapacağız dersin. Seni kale almaz. Ama biraz beyaz tenliysen, biraz saçın güzeldir, kaşın güzeldir, giyimin kuşamın güzeldir. Seni dinlemesi için yeterli bir sebep. Ben burada 8 aydır, 9 aydır neredeyse yaşadığım için bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Belki diyeceksiniz ki abartma ya Koreliler. Hayır. Kitaba kapağına göre yargılıyorlar bunu. Aynen öyle. Ya bu arada bu sadece hani yurt dışındaki insanlar için de geçerli değil. Sadece Koreliler içinde de bu ayrımcılık varmış. Ben şöyle bir duyum aldım. Ne kadar doğru bilmiyorum. Siz daha iyi deneyimlemişsinizdir. Ten rengin ne kadar açık Beyazsa. renkliyse o kadar statünün yüksek olduğunu gösterip Koreliler kendi aralarında da ona göre bir yaklaşım sergiliyorlarmış Evet. birbirlerine karşı. Çok güzel bir yere değindin. Ten rengin zaten Seul'e gelirseniz göreceksiniz. Ten rengi beyaz, uzun boylu, 50 yaşında bir Koreli. Tipik. Gözlük takar. İyi bir maaş alır, iyi bir yaşantı. Dünyaya sattıkları Koreli o. Biraz daha Kore'nin aşağısına gelirseniz ten renkleri Bir bakıma bir esmerleşir. Amerikan rüyasının Kore versiyonu gibi bir Asya durum var versiyonu. ortada. Asya versiyonu. Onun Denize dışında- menize bronzlaşmaya gelmiyorlar o zaman. Yok, uzun şeyle yüzerler. Uzun kıyafetle yüzerler. Mesela yazın ortasında dikkat edersin kolluk takar, şapka takar. Yanmaz. Yanmak kötü bir şey burada. Biz Ten rengin otobüse kararması. bindik. Otobüs şoförü ellerine UV korumalı şeyi takıyordu. Tişört giydiğinde bile. eldiven falan. Elleri Evet, beyaz evet. eldivenli, kollarında beyaz UV korumalı kolluk. Eskilerden kalma, o zihinde kalma bir statü göstergesidir. Beyazlık, Yani gelişmiş de karalık. olsa hala bazı durumlarda devam ediyor maalesef. Evet. Çalıştığın yerde bile Türkiye davranılan davranışla ne bileyim bir Hintliye davranılan Aynı değil. farklı. Farklıdır. Onu çok bariz görüyorsunuz zaten iş ortamında. Bu Türkiye ırklar arasında da böyle. Bizim çok Tacik, Özbek, Türkmen ya da Orta Asya'nın çeşitli ülkelerinden arkadaşlarımız da var çalıştığımız ortamlarda. Bence Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına karşı da bir farklılar. O Geçmişten biraz da kalma bir şeyler. savaştan da kaynaklı Evet. diyeceğim de ama Hindistan da yardım etmiş mesela aslında Kore'ye. Ona Savaşta. bakılırsa İngiltere'de mesela şeyi ben geçen baktım. Kore Savaşı'nda yabancı milletlerden kaç insan ölmüş? Türkiye'den daha çok İngiltere asker İngiltere'den göndermiş. de çok fazla şehit var ya. Evet mesela Ben ona da çok şaşırdım. rakamları şöyle tam aklımda değil örnek olsun diye. Türkiye 200 asker göndermişse İngiltere 600 göndermiş sallıyorum. Ama Türkiye daha çok PR kasıyor bu konuda bence. Daha Ya brother belki country mantığında. orada şey mantığı var. İlk Türkiye'ye göndermiş ya bence onun biraz etkisi olmuş Olabilir, olabilir. aha. İlk sevgili asla unutulmaz muhabbeti gibi bir durum var sanırım. Mesela ilk başlarda biz Korelilerle tanışınca diyorlar ki Özbekistanlı mısın diyorlar, Tacikistanlı mısın? Özbek çok var burada, Tacik falan da var. Yok ben Türkiye'liyim deyince hemen bir brother country, Türkiye'li misin? İşte Kapadokya'ya gittim, İstanbul'a gittim, Ankara'ya gittim, şuraya gittim. Peki kanka Sohbet, gerçekten seni şey yapıyorlar mı böyle değerli hissettiriyorlar mı veya dost canlısı hissettiriyorlar Ben mı? hissediyorum ya. Ben Korelilerle bazen gömsem de seviyorum ya. Değerli hissettiriyorlar beni yani iş hayatında, dışarıda. Bir de evet eğitimlisine de denk gelmek lazım. O da var. Ama ben hiç dediğim gibi ne ırkçılık gördüm ben yaşamadım. Ya kardeşim de yaşamadı ama ben yaşamadım ama eğer birisi diyorsa ki Koreli birinden şey gördüm ya bir şey yapmışsındır da derim ya. Korelinin uyuzuna gitmişsindir de derim yani. Ya işte yere çöp atmışsındır, sigara izmariti vesaire. Ya orada Koreli laf söyler bir şey demezsin ki normal yani. Burada başladığımızda zaten dedim ya Kore'ye ne verirsen Kore'den onu alırsın. Aynen. Yemin ederim Aynen orası. çok doğru bir şey söyledi. Böyle konuşunca Hı hı. insanın bir gelip yerleşisi geliyor. Ama gerçekten bu kadar güzel mi? Puanlayacak olursam Kore'ye 10 üzerinden sen kaç verirdin? Önce sen ver. Ben onun üzerinden 6 verirdim sen. Kanka ben onun üzerinden 7 verirdim. 7 mi? 7. O da neyden kırıyorum ben? Gömmem be abi Kore'yi yani. Ya ben de hadi 6-7, 6.99 falan. Ben de şeyden dil probleminden kırıyorum. Benim çok mu ben mallaştım bilmiyorum ama ben Korece öğrenemiyorum. İngilizce'de
fabrika international olduğu için yabancı uyruklu insanlar İngilizce biliyor. Korece'ye de ihtiyacım olmuyor ya, bilmiyorum ben hani 50 kelime 100 kelime. Kore zor ama Korece bence zor. ya. Alfabeyi sırf ben birkaç haftada aklına oturtturdum yani. Sağdan okumaya çalışıyordum. Ya evet bu. Bana dedi ki ne yapıyorsun? Arapça mı bu dedi. Sağdan okuyor. Bu sağ Allah Arapça kahretsin, gibi biraz okuyor. alfabe Ben de çalışıyorum, hiç bakmadık internetten. Orada biz kutucuğa 3 tane harf bile Aynen. gidiyor. Yan bir de alta koyuyor. Şu an şu yazıları okuyabilirim ama anlamları yok. Anlamları yok Abi hani. olur. Mul diyor mesela. Mul su demek. Yüksek ihtimal denizle ilgili bir şey diyor. Bak yüzme işareti de var. Tabelanın Başlangıcı fotoğrafını mulla koyalım, başlıyor. merak etti insanlar bence. Sabahtan beri tabela. Harbi direkt dikme tabela falan. Öyle yani. 50-100 kelimeyle de hayat idame ettirmeye çalışıyoruz. Öğrensem çok rahat öğrenirdim bir senede ama ben de işten geliyorum yorgun argın. Şeylerden vakit de kalmıyor. Aynen. İş hayatı yorucu mu peki genel olarak? Hadi Evet, oraya bomba, geçiş yapalım. Bomba konu. İş hayatı yorucu mu? Yorucu arkadaşlar. Niye Ne kadar diyeceksiniz? çalışıyorsunuz kanka mesela? Tempo kanka. Ne kadar çalışıyor? Ne kadar çalışıyoruz? Şey gibi bu. Ne kadar köfte o kadar ekmek gibi bir durum var bence burada. Var. Kore'de Türkiye'deki emeklilik sistemi yok. O yüzden 80-90 yaşındaki insanların hala çalıştığını görürsün kanka. Ve çok çok var. fazla yaşlı çalışıyor. Aşırı. Özellikle hallerde böyle marketlerde gençten ziyade ben hep yaşlı görüyorum. Orada çok dikkatimi Bir çekti. de iki büklümler ya. Sallıyorum şu Starbucks'a gir. Tuvaleti temizleyen bir yaşlı bulursun. Silkelesen belki de 40-50 bin dolar çıkacak. Ama o adam belki de şey düşünüyor. 50 bin dolar yetmeyebilir. Çünkü emekliliği yok. O 50 bin dolara güveniyor. Adam yeterli bulmuyor belki. Hiçbir şey yapamayan. Yatırım yapıyorlar mı burada peki yaşlılar? Kanka şöyle Yani burada ne kadardır evler? Hadi bir tahmin et. Hadi Seul'den örnek verelim şehir olarak. Şuradaki evler Kanka, 30 milyon TL yapar çok mı? iyi kalplisin 30 ya. milyon TL. Ucuz mu burada? Kanka bir şey söyleyeyim mi? Şu apartmandaki daire 50 milyon Türk lirası vardır. Bir daire. Şöyle hemen bir çevireyim. Kore'de Tabel sahibi Koreliler bile 50 milyon lira var burada Tam- TL euro. tab- TL olarak. tamam TL. tamam. vardır evet. Tabelayı gösterelim önce. Tabela şu arkadaşlar. Evlerde bu. Şu an Hyundai Beach Honda bölgesindeyiz. Beach'teyiz. Burası buranın en şey gibi Antalya'nın Konyaaltı gibi burası şu an. Aynen. Bana geçen bir SMS geldi. Evde uzanıyorum. Evlerde indirim çevirisini söylüyorum. Linke tıkla, bir emlakçılık sitesi girdim. Dedim Allah Allah hani kaç para olabilir falan. Kanka kompartman daireler var ya mesela Fransa'da vardır. Saint Denis Mahallesi, Toplu konut, Paris'in toplu fakirlerin konut, yaşadığı. arka sokakları falan. Hani kooperatif evleri alırsın 50 sene ödersin ya. Ev hiçbir şeye benzemiyor. 3+1 100 metrekare ama evin dışı dökülmüş, içi kötü. İşte 25. kat. 30-40 yaşında bina belki. Çok de. kötü, çok kötü. Abi 700 bin dolar. 700 bin dolar. 700 bin dolar. Şu 5 Evet. milyon dolar vardır kanka. Onu diyorum sana. 700 bin Biz de dolar. inanmıyorduk. Gerçekten öyle kanka. 700 bin dolara aldığı evi aynen 500-600 dolar da aylık kira veriyor. 700 bin dolar nere? 500 lira aylık kira nere? Kore'de işte- Mantıklı değil ki. Mantıklı değil. Sen aynen öyle. zaten- Kanka bir de bir şey söyleyeyim mi? Burada Ucuz zaten. İşte ucuz o yüzden gerçekten. sıkıntı ya. Bak şöyle örnek vereyim. İstanbul'da bir ev satın alıyorsun mesela. İstanbul'da bir evin olsa 40 bin TL kirayı verip çalışmana gerek yok değil mi? Dersin 40 bin TL'ye ben hadi geçinirim bir şekilde. Ama burada bir Koreli öyle yapamıyor. Şey diyemiyor yani bir ev satın alamazsın 700 bin dolara. Mantıklı bir yatırım değil. Bir de ondan hadi evi satın Kendin aldın. istesen de amorti edemez. Edemez. Bir de 300 bin won senin neyine edecek? Ona rağmen Yani. hala mükemmel bir şekilde inşaat sektörü devam ediyor burada. Devam ediyor vallahi. O da çok garip. Kim alıyor bu evleri? Evler boş kanka. Kira ya da boş. Bizim oturduğumuz yer mesela bu sana yarım saat uzaklıkta. Bu sanın biraz dışı gibi. Sitelerin hepsi boş. Hepsi boş. Emlakçıya gitsen 300 bin won'dan Bir de kiraya eve veriyor. girerken de çok yüklü miktarda depozito istiyor birçoğu. Orada oluyor. 30 milyon won depozito isteyen yer gördüm ben Seul'de. Gerçekten arkadaşım gösterdi. Ama şöyle bir şey var. Bak yine terslikler ülkesi. 30 milyon won verdin diyelim depozito. Ev çok ucuz Fatura kirası. ödemiyorsun. Fatura ödemiyor musun? Bir de Kirası hani bir de ucuz. depozitoyu ödedikten sonra kiralar ucuz oluyor ve aşırı lüks bir bölgede kalıyorsun. Son final soralım. Oluyor. Yok güzel gidiyor sen sor. Başta şey diyordu Arif. Yok ya ben çekmem ne konuşacağız utanırım falan diyordu. Şimdi hadi devam edelim. Açıldım aynen. Akıt gelsin falan. Çakıyor abi. İşi konuştuk. İş bulma süreci zor mu peki? Şimdi şöyle bir durum var Kore'de. Yine araştırmalarıma göre, duyduklarıma göre. Kore'de önce şunu söyleyeyim. 3 tane baba üniversite var. Tüm Korelilerin hani çocukları çocuk yaşta bu üniversitelere girmek için aslında eğitim alıyorlar. Çünkü bu üniversiteye girersen, bitirdiysen işin garanti gibi. Ama onun dışında bir üniversitede okursan yine iş falan bulabilirsin. Kore'de şöyle ki çok rahat diyorsan ki Türkiye'den geleyim, iş bulayım. Korecan olacak bir. İki, Türkiye'de bence eğitimin iyi olmalı. Buradaki şirketlerle görüşüp resmi vizeyle gelip çalışabilirsin. Onun dışında... Beyaz yakalı olarak. Aynen. O da çok çok zor. Hem senin pasaportundan hem artık
dünyanın birçok yerinde Busan'da görüyorsunuzdur. Çalışan yabancılar da var. Bence Hem mantıklısı değişim öğrencisi. değişim öğrencisi olarak hani kısacası şöyle, Türkiye'de evet iyi bir üniversite bitirirsin. Buraya beyaz yaka gibi olarak gelmek bence zor. Hem dil olarak hem de şöyle, Kore'de birçok insan üniversite okuyor. Öncelik kendi vatandaşının Aynen öyle. çocuklarında arkadaşlar. Sonra yetmezse dışarıdan takviye alıyorlar. Bunu resmi beyaz olarak. yakalı için konuşuyoruz Evet, ama beyaz yakalı. mavi yakalıya girdiğimizde olaylar tamamen değişiyor. Değişiyor. El altından çalışmalar, birçok hani arkadaşımız var. Ben resmi çalışıyorum. Kardeşim de hani resmi çalışıyor. Vergimi de ödüyorum. Benim yerime şirket yatırıyor. Hiç sıkıntı yok. Çalışma izni falan maaş filan. kesilmiş halde yatıyor. Kesilmiş Şirketten halde. kastım. Banka hesabım var, oturum kartım Çalıştığımız var. iş yeri Bir sıkıntı maaş. yok. Kaç saattir Öyle. araba muhabbeti falan yapıyoruz burada. Her neyse, kaçak çalışanlar da var. Kaçak çalışanların hiçbir hayatı yok. Hastaneye gidemezsin. Yani Polis karakoluna hayat- gidemezsin. Evde tutamaz. Ev tutarsın, çok kötü Başkasının evlerde kalırsın. adına tutarsın be ya. Hep birilerinin adını kullanarak, aynen öyle, Aynen. birilerini ortaya sokarak onun Ya tanıdığı... evini su basar, Ya tesisatçı sürekli bir şey çağıramazsın. üstündesin kanka, yani diken üstündesin. Hastaneye gidemezsin, Böyle polis bir hayat karakoluna gidemezsin. Yaşanmaz abi, Kötü. stresten ölür bitersin Kalabalıklardan ya. uzak durman lazım. Aynen. Bir kavgada, dövüşte. Ama bunu yapan var mı? Evet. Dünyanın geri kalmış milletlerinin Türklerden mensup değil insanlar de yapıyor. Tayland'dan falan. Tayland, Vietnam, Kamboçya, Kombos. Orta Asya ülkelerindeki insanlar falan böyle. Ama onlar için de Kore çok cazip. Nijeryalı birisi vardı çalıştığımız yerde. Kaçak çalışıyordu mesela. Biliyorduk kaçak çalıştığını. Adam döndü bir gün, dedi ki köyün yarısını satın aldım dedi. Nasıl ya? Adam köyün yarısını 4 tane hatun alacağım gittiğim zaman dedi. Sen Belki dedim ne ironi diyorsun yapıyor ama falan. doğrudur Ya ne ya. ironisi ya, olur o. İroni falan değil abi. Adam hani gösterdi bir şeyin fiyatı ne kadar diyorum. Nijerya Türkiye'yi kıyaslıyorum. Baba bir aylık maaşını gönderse 5 aylık Kralsın. maaşla ev alıyordur. Kral Kraldır. öyle. Tayland'da öyle mesela. Tayland'da kaçak arkadaşlarımız var, muhabbet ediyoruz. Baba villa yaptırmış mesela, 2 katlı Evet. bahçesi var Bir şey Tayland'da. değinebilir miyim? Chiang Mai diye mi söyleniyordu? Chiang Mai. Chiang Mai. Chiang Mai'nin mesela kırsalında kaça yaptırdım bu evi diyorum. Diyor ki 800-900 bin baht. Bir senede iyi çalışsa karı koca Çok iyi toplarsın o para parayı. abi. Tavsiye değil bunların hiçbiri. Tabii ki gidip de kaçak çalışmayın. Çünkü riski çok büyük. Ama Aşırı. böyle opsiyonlarda yapan insanlar var. Onu değinmek için söylediler zaten Asla Alif'te. tasvip etmiyoruz. Kaçak Aynen var. öyle. Reklam değildir, şey değildir. Tavsiye değil yani. Rezil rüsva olursunuz. Ya Konsolosluk düşüncesi bile bile çok zor ya. Hani düşünsene, bir Allah göstermesin şurada bir olay olsa, suçsuz durumdayken Aynen. muzdarip olursun, yapamazsın hiçbir şeyi. Doğru doğru vallahi. Sağlık nasıl peki? Sağlık. Sağlık çok Pahalı. Sağlık sigortası peki çalıştığında nasıl oluyor sistem? Yani kanka şöyle söyleyeyim, bizim yok sağlık sigortamız. Kore'de Evet. de öyle şeyler yok. Yapan Türkiye'deki şirketler gibi. var ama bizim Yani yapılmadı. Türkiye'de gibi Emeklilik, zorunlu iş. sigorta gibi bir şey yok yani. Onu bizim bir arkadaş vardı, yine isim vermeyeyim. O bahsetti, kendin de yaptırabiliyorsun. Çok pahalı değil. Bir fiyat söylemişti ya. 100 won mu? 150 won. 150 bin won. Aydan aya masaj bile yaptırabiliyorsun dedi. Ama her ay onu ödemek artık külfet oluyor. Çünkü üstüne 150 daha koyup ev kirası ödüyorsun. Ha bir de kendine bakarsan burada genelde sebze meyve tüketiyorsun. Et hani alabiliyorsun. Yani Et lüks çok değil. hesaplı ya. Lüks değil. Gerek de kalmıyor Meyve lüks arkadaşlar. ama et lüks Evet değil ya, burada. Değil. O da çok Yok, garip. Değil. Kore'de inek yok. Avustralya eti tadı farklı oluyor bu arada. Çok, Lezzetli. ben Biz barışamadım. sevdik ya. Sevdim. Çok sevmedim de. Çok barışamadım. Çok domuz eti tüketilir bu ülkede. Aynen. Bunun da sebebi şu. Ucuz oldu. İlk geldiğimde çok şaşırıyordum. Gerçekten ucuz olduğu için domuz kıymasının kilosu 2 won, 2000 won. Dana kıymasının 1,5 dolar. 1,5 dolar. Dolar da düşüyor. Avustralya dana eti ground beef diye geçiyor. Kilosu 10.000 won. Tavuğun da kilosu 8.000 won. O yüzden domuz yeniyor mesela. Domuz tavuğun 1/4, etin 5'te 1 fiyatına. O yüzden domuz yiyorlar. Yoksa yenilecek bir şey değil. Size bir şey söyleyeceğim ben. Bu videoya nasipmiş. Ben de dün öğrendim. Ya bakıyoruz kedilerin kuyruğu yok. Ali'ye bir gün döndüm, dedim ki ya bu dedim kedilerin kuyruğu neden yok? Hani kesiyorlar mı? Kediler... Kediler ki cins bir kedilik gibi böyle. ama kesik kuyruk. bizim özellikle yaşadığımız yerde kırsalda. Sonra dün bir arkadaşımız bize dedi ki bunlar Evet, Koreliler eskiden kalma uzun süreli bir alışkanlık, kedinin kuyruğundan büyü yapıyorlarmış. Artık evrimleşmekten mi bilmiyorum, var uzun abi. süre sonra kediler kuyruksuz doğuyor abi. Allah Allah. Evet, bizim Yangsan denilen şehirde de gerçekten kedilerin kuyruğu yok. Yani 4 kedinin ikisinin kuyruğu Sokak yoktur abi. kedilerinin Sokak kedisi. hepsi öyle. Evet. Hani uluslararası reklam çok güzel Kore'de ama böyle enteresan şeyler Kore'de dönüyor arkadaşlar. Kore'nin var arka yani. planı çok garip ya. Çok Evet. garip. Bu yönden ne bilmiyorum, millet hani mesela Türkiye'de şey muhabbeti var ya, Kore'ye kesin gidin, Kore'yi gezmelisiniz. Mesela Seul diye tutturuyorlar. Ben Seul'ü hiç sevmedim. Busan'ı
birçok insan tavsiye etmiyor. Yani tavsiye etmiyor dedim, gitmiyor, gezmiyor ama Busan kesinlikle daha güzel Seul'den. Terse kaçtığı için Seul'le Busan arası 4 saat. Bir uçtan bir uca. kadar bir yer. Tam. Evet, Türkiye'nin 7'de 1'i kadar kanka. O kadar küçük bir Ama memleketteyiz. nüfusu yine bayağı kalabalık. 55 küsür milyon ya 55 falan da 53 de olabilir. Düşünün Türkiye'nin 7'de 1'i kadar yerde 55 milyon insan yaşıyor yani. O Kore'yi güzellemesini yapan özellikle Koreli eşi olan kadınlar, isim vermeyeceğim, ben uyuz olduğum kadınlar. Bunu ekleyin videoya lütfen. Onlar izlenme ve prim yapmak için paylaşıyor kanka bu arada. 100 bin, 200 bin, 300 bin videolar. Çok da bir esprisi yok. Kore gerçekten kendini çok iyi pazarlıyor internette, Her sosyal şeye medyada. reklam. Kesinlikle her şeye reklam. K-pop'mış işte Kore ile ilgili sporlar vesaire aklıma şimdi gelmiyor. Özellikle K-pop kanka bir şey söyleyeyim mi? Arka plan çok farklı yani. Niye? Dizilerine belki laf yapmam. Dizileri Türk dizilerinden Abi iyi. Kore dizileri bilmiyorum, ben izlemiyorum da Türkiye'de müptelası olan çok insan var. Kore dizileri neden iyi dedim biliyor musunuz? Türk dizilerinde hep şu aralar var ya bir aşiret konusu, bir entrika, bir dedikodu, bir aldatma, bir sevgili aşk. Ya Burada mafya dizilerde o yok babası, ya işte. aşk. Burada böyle daha dedektif, polis işte ya bir kaçırılma, bir aksiyon, cinayet daha böyle ilgi çekici Kore dizileri. Türk dizilerinden daha çok seviyorum ya. Ben ilk Kore'ye geldiğim zaman şey diyordum. Bütün erkekler BTS gibi mi olur? Yani diyordum ki maskülen bir erkek yok mu böyle aile babası gibi 30-40 yaşında. Herkes böyle estetik, burun, yüz. Kanka makyajlı Makyaj erkekler. deli gibi. Kadınlardan daha çok makyaj yapıyor bazıları ya. Şey benim babam gibi bir adam yok mu hani diyorum böyle yüzünde makyajsız hani bir vurdum oturtan şey bir adam. Herkes böyle makyajlı. Ya garipti hani sonradan işte kırsala geçtiğin zaman küçük nüfus yerlere geçince Busan, Seul gibi yerlerde öyle erkekler çok görüyorsunuz, kadınlar. Şey çok var, ince belli kadınlar çok var. Zaten bir de aşırı sağlıklı besleniyorlar. Bir de yani siz yiyip içmiyorsunuz mu? Bugün gelirken mesela sizle buluşmadan önce ya gözüm çarptı, özellikle bakmadım ama ya şöyle göstereyim, tut. Ben şu kadar ya. Vallahi bak bu kadar. Yok kanka şu kadar yani. Benle eşit falan biri. Ya ama yedikleri şeyler hiç böyle kilo yaptırıcı şeyler değil. Adamlar çok bir karbonhidrat tüketmiyor. Hep balık yiyorlar kanka. 95 kilo girdim Kore'ye, şu an 73 kiloyum. Abi biz Nerede ilk verdim tanıştığımızda çok konu yani görüntülü konuşmuyoruz. Fotoğrafta paylaşmadılar. Hiç görmedim veya ben. Senin tabirini göstereyim kanka. Şöyleydi ilk geldiğimizde Arif. Bir geldim böyle kalmış. Evet. Şaşırdım hatta, dedim kanka ne yaptın? Nerede verdin bu kolyeleri falan Evet. oldum böyle. İş yerinde çalışıyorsun, öğlen yemeği bir çıkıyor, çimen gibi sebze. Şeyde caddede Pilav. karşılaştığımızda çocuk Ne yiyeceğim? Ali direkt dedik siz çok değişmişsiniz dedi. Selamünaleyküm, Aynen, aleyküm selam demeden yani. Fazla kilo vardı, verdim. Yemek hakkında bir şey söyleyeceğim Kore ile ilgili. Türk damak tadına aşırı farklı. Ya tamam alım gücü var. Evde falan pişirin yiyin, ona bir şey demem. O konuya girmeyeceğim ama böyle çalıştığınız yerlerde aç kalıyorsunuz ya. Evet ton balığı. Biz ne iş yapıyoruz? Bir tane bir X şirketinde iş olarak şöyle söyleyeyim. Bir fabrikada çalışıyoruz. Biz araç üretiyoruz. Hyundai'in Sonata modeli, Hyundai'in Sonata modelinde bir arabanın parçalarını yapıyoruz. Ben mesela kıç kısmını yapıyorum. Arabadan da hiç anlamıyorum. Tampon mudur nedir arkada bir yer. Senin üst kısmındayım. Elektronik, hidrolik kaynak makineleri bizden de başka fabrikaya gidiyor. Onlar da arabayı birleştiriyor. Tekerler takılıyor vesaire. Memnun muyuz? Ben memnunum. Makine yapıyor çoğu işi. Sadece ayakta durmak bazen yoruyor. Ben ana makinedeyim mesela. Ana makinede 10 tane robot var. Ben onları yönetiyorum. Ana ekrandan, panelden. Bir arıza çıkarsa da teknik ekibi Aşırı çağırmam teknolojik. gerekiyorsa aynen onları çağırırım. O yönden iyi yani. Onları çağırmam gerekirse müdahale ederim. Ya makinenin yürümesini sağlıyorum ben. Tuşlara bas, onu bunu. Ayakta durmak yoruyor sadece. Onun dışında hiçbir ekstra yol yok. Kas gücü olarak çok bir kas gücü gerektiriyor mu buradaki Bizim orada işler? yok. Yok. Genelde ama gerektiriyor mu peki? Kore'de Şeye göre değişiyor. İşte Evet, genelleme yapıyorum ya, o yüzden genelini soruyorum. genelleme %65, dersek 70 evet. %65-70 evet ama fabrika gibi yerlerde çalışıyorsanız çoğu şeyi hidrolik makineler yapıyor. Bizde gerek yok kas gücüne. Siz sormaya devam edin. Hani Evet. varsa- Kanka benim sorum bitti. Bence her şeyi de cevapladınız yani. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Video zaten bence herkes umarız merak ettiğiniz böyle aklınızda kalan soruları sormuşuzdur. Teşekkür ederim. Sorusu olan da varsa yorumlarda sorabilir. Benim de YouTube kanalım var ama ben çok aktif değilim. Instagram'ınızı da verebiliriz. Ben bu isterseniz. videoyu izlemeye gireceğim kendimi izlemek için YouTube'da. Oraya yorumlara istediğiniz Soru varsa ben cevaplarım. Aynen öyle. Tüm sorularımızı cevapladığınız için, Rica ederim, bize ne demek yardımcı kanka. olup bizi Rica ederiz. aydınlattığınız için teşekkür ederiz. Biz teşekkür Bölümü ederiz. burada noktalıyoruz. Şimdilik bu bölümün de burada sonuna geldik. Gelecek bölümde Görüşürüz.